Herkese merhaba. Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki, düşünce tarihinin en temel, en kafa karıştırıcı gizemlerinden biri. Parmenides'in paradoksuyla dilin ve gerçekliğin ta kendisinin sınırlarına bir yolculuk yapacağız. Ama durun, bu derin yolculuğa çıkmadan hemen önce kanalımıza abone olursanız harika olur. Hazırsanız başlayalım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Parmenides diyor ki, var olmayanı bilemezdin, zira bu olanaklı değildir. İlk okuyuşta ne kadar da basit, değil mi? Hatta bariz. Ama işte bu basit cümlenin içinde bildiğimizi sandığımız bütün bir gerçeklik algısını dinamitleyecek bir güç saklı. Evet, birinci bölüm Parmenides'in aporyası. Yani onun o meşhur çıkmazı. Burayı adeta felsefi bir olay mahalli gibi düşünebiliriz. Parmenides bize kilitli bir oda gizemi sunuyor ve kapıdaki soru şu: var olmayan bir şeyi düşünebilir miyiz gerçekten? Argümanın temelinde yatan fikir aslında oldukça düz. Diyor ki, var olmayan dediğimiz şey aslında hiçliktir. Peki, hiçlik hakkında ne düşünebilirsiniz ki? Ortada bir şey yoksa düşüncenin de bir nesnesi olamaz. Yani var olmayan üzerine düşünmek imkansızdır. Bu yüzden de sadece var olan düşünülebilir ve sadece var olan var olabilir. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama işte işlerin karıştığı yer tam da burası. Çünkü bu basit görünen fikrin altında yatan çok daha sarsıcı bir yorum var. Filozof G. Manscomb'un dikkat çektiği gibi, var olmayan var olamaz ifadesinin iki farklı okuması mümkün. Birincisi sensu composito, yani bariz olan. Var olmayan bir şey vardır demek mantıksal olarak saçma. Tamam, bunda hemfikiriz. Ama bir de ikincisi var, sensu diviso. İşte bu iddia dünyayı yerinden oynatacak türden. Diyor ki, var olmayan bir şeyle ilgili olarak onun var olması mümkün değildir. Sadece şimdilik var değil demiyor, var olma potansiyeli bile yok diyor. İşte bu her şeyi tepetaklak eden yorum. Peki bu radikal yorumu ciddiye alırsak ne olur? İşte o zaman domino taşları devrilmeye başlıyor, bildiğimiz dünya adeta çöküyor. Mesela değişim. Değişim imkansız hale gelir. Neden mi? Çünkü bir şeyin değişmesi, onun önce olmadığı bir şeye dönüşmesidir. Ama olmadığı bir şeyden bahsedemiyorsak, değişimden de bahsedemeyiz. Yanlış bir şey düşünmek imkansız olur. Olumsuz bir cümle kurmak, mesela bu sandalye kırmızı değil demek bile imkansızlaşır. Çünkü kırmızı olmama haline atıf yapıyorsunuz. Geçmiş ve gelecek de buharlaşır. Geriye ne kalır biliyor musunuz? Sadece tek, değişmeyen, bölünmeyen, ebedi bir bütün. Gerçeklik donar. İşte Parmenides bizi böyle bir felsefi hapishaneye kilitliyor. Peki buradan çıkış var mı? İşte bu noktada sahneye ilk büyük dedektifimiz çıkıyor, Platon. Platon bu kilitli odaya bir kaçış yolu arayacak. Peki var olmayan hiçlik değilse ne olabilir? Platon, Parmenides'in o mükemmel gibi görünen varlık küresinde ilk çatlağı fark ediyor. Çok zekice bir hamleyle Parmenides'in kendi silahını ona karşı kullanıyor. Şöyle diyor, senin bahsettiğin o tek bir varlık var ya, onun bir de adı var, varlık kelimesi. Peki sorarım sana, bu varlık kelimesi varlığın ta kendisi mi? Hayır tabii ki. O zaman ne oldu? Varlığın kendisinden başka bir şey daha var olmuş oldu. Onun adı. Demek ki evrende tek bir var olan yokmuş. Ve işte bu kapıdan girerek Platon o dahiyane çözümünü ortaya koyuyor. Diyor ki, var olmayan dediğimiz şey mutlak bir hiçlik anlamına gelmek zorunda değil. Belki de sadece farklılık, yani başkalık demektir. Mesela bir şey güzel olmayabilir. Bu onun yok olduğu, hiçliğe karıştığı anlamına mı gelir? Hayır, sadece güzel olandan başka bir şey olduğu anlamına gelir. İşte bu kadar. Bu fikri daha iyi anlamak için şu lamine levha analojisini düşünelim. Gerçeklik katman katman bir yapı gibi. En alttaki katmanlar varlık, birilik, kimlik gibi her şeyin içinden geçen, her şeyde ortak olan temel formalardır. Bunlar her şeyin temelinde var. Üstteki katmanlarda ise daha spesifik desenler, yani at formu, insan formu gibi şeyler bulunuyor. Bu yapı sayesinde bir form hiçbir şeye dönüşmeden başka bir formdan farklı olabiliyor. Yani o şey olmuyor ama yine de var olmaya devam ediyor. Harika! Platon, farklılık meselesini formlar teorisiyle çözmüş görünüyor. Ama bir sorun daha var. Değişim, yani zaman faktörü. Bir şeyin gelecekte henüz olmadığı bir hale gelmesi ne olacak? İşte bu noktada davaya ikinci bir dedektif daha katılıyor, Aristoteles ve onun meşhur deniz savaşı problemi.
Aristoteles, gelecekteki olasılıklar problemini, yani Parmenides'in hayaletini, çok ünlü bir düşünce deneyiyle masaya yatırıyor. Soru basit ve net. Yarın bir deniz savaşı olacak mı? Şimdi düşünelim. Eğer yarın deniz savaşı olacak önermesi bugünden doğruysa, o zaman o savaşın yarın olması zorunlu demektir. Kader yazılmış olur, gelecek kilitlenir. Bu da bizi yine Parmenides'in değişmez, tek gerçekliğine geri götürür. Ama Aristoteles burada çok ince, çok zekice bir ayrım yapıyor. Diyor ki, her şeyin zorunlu olarak öyle ya da zorunlu olarak öyle olmaması farklı bir şey. Her şeyin öyle olması ya da olmamasının zorunlu olması ise bambaşka bir şey. Yani evet, yarın ya savaş olacak ya da olmayacak. Bu zorunlu. Ama savaşın olmasının zorunlu olduğu anlamına gelmiyor bu. İşte Aristoteles'in çözümü tam da burada yatıyor. Potansiyel ve aktüel, yani fiili olan arasındaki ayrımda. Gelecek henüz fiili, yani aktüel değildir ama potansiyel olarak vardır. Yarın savaş olacak cümlesi bugün ne doğrudur ne de yanlıştır. Bugün sadece savaşın olma potansiyeli ve olmama potansiyeli vardır. Yarın geldiğinde ise bu potansiyellerden biri gerçeğe, yani fiiliyata dönüşecektir. Peki Platon farklılığı Aristoteles'te değişimi kurtardı. Harika. Dava kapandı mı dersiniz? Dosya rafa kalktı mı? Pek sayılmaz. Acaba Parmenides'in hayaleti felsefenin koridorlarında dolaşmaya devam etti mi? İşte bu zaman çizelgesi bize gösteriyor ki bu dosya aslında hiç kapanmadı. Parmenides'in ortaya attığı o temel problem, yani düşüncemiz, dilimiz ve gerçeklik arasındaki o gizemli ilişki, yüzyıllar boyunca kılık değiştirerek tekrar tekrar karşımıza çıktı. 18. yüzyılda David Hume, neden ve sonuç dediğimiz şeylerin gerçekten dünyada mı yoksa sadece zihnimizde mi olduğunu sorguladı. 20. yüzyılda Wittgenstein, dilimizin sınırlarının aslında dünyamızın sınırları olup olmadığını araştırdı. Hepsi bir şekilde Parmenides'in başlattığı o sorgulamanın yankılarıydı. Aslında gerçek nedir ve gerçek hakkında nasıl konuşabiliriz soruları bir bakıma felsefenin ta kendisi. Bu yüzden büyük filozof Alfred North Whitehead'in o meşhur sözü durumu çok güzel özetliyor. Sonraki tüm felsefe Parmenides'e düşünmüş bir dipnottan ibarettir. Ne kadar da güçlü bir ifade değil mi? Yani evet, bu antik bilmece 2500 yıl sonra bile bizi en temel sorularla yüzleşmeye zorluyor. Dilimiz ve bilgimizin en derin temellerini sarsıyor ve bizi hala cevap aradığımız o devasa soruyla baş başa bırakıyor. Acaba dilimiz mi gerçekliğin sınırlarını çiziyor, yoksa tam tersi mi, gerçeklik mi dilimizin sınırlarını belirliyor? İşte bu Parmenides'in ateşlediği ve hala hararetle devam eden bir tartışma.